Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yanınızda taşıyabileceğiniz, her yere de götürebileceğiniz yumuşacık, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ekmekler yaptım. Hamburger ekmeği, baget ekmek. Alternatif olarak içine işte ekmek arası yapabileceğimiz sandviç ekmekleri. Çocuklarınızın okullarında gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz yumuş bir ekmek yaptım. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Mayalandırmak için öncelikle bir kap alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Daha sonra içe 1 yemek kaşığı sirke ilave edeceğim. Elma sirkesi kullandım burada. 1 yemek kaşığı da şekerimi ilave ettim. Bunları karıştırdım. Ve ardından da ise pak mayanın kuru mayasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi dolu dolu 1 yemek kaşığı. Onu da ilave ettim. Bunları da iyice karıştırıyoruz. Bu maya tamamen içinde sıvı bir hale gelene kadar, yani bu toplar kalmayacak. Tamamen içinde eriyene kadar mayamızı karıştıracağız. Şimdi 15 dakika mayamın kabarmasını bekleyeceğim. Bunu bir ayrı kenara alıyorum. 15 dakika mayamın kabarmasını bekleyeceğim. Şimdi ayrı bir yoğurma kabıma yine 1 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Süt istemiyorsanız süt kullanmayabilirsiniz. Su kullanabilirsiniz. Aynı ölçüyle yine 1 su bardağı da ılık su ilave ettim. Ardından sıvı yağlarımı ekleyeceğim. 6 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Daha yumuşak olması için bu sefer sıvı yağını fazla kullandım. Şimdi gördüğünüz gibi mayam artık kabardı. Bu kabaran mayamı da üstüne ilave ettim. Daha sonrasında bunu karıştırdım. Ve artık unlarımı ilave etmeye geldi. Burada ölçü kabımda 4 su bardağı un var. Bunları yavaş yavaş ekliyorum ve karıştırıyorum yine. Burada tuzumuzu unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi yemek kaşığının yarısı kadar koydum. Yani 1 tatlı kaşığına denk geliyor. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Ardından o ölçü kabımdaki bütün unu yoğurma kabıma ekledim. Ve karıştırmaya başladım. Şimdi ise ben bir çırpıcı yardımıyla yaptım. Çünkü bütün yaptığım hamurlarda Zehra Hanım bunu nasıl elinizle çırpıyorsunuz? Çok zor oluyor. Bunu bir çırpıcıyla yapsak daha kolay olmaz mı deniyordu. Sizler için çırpıcıyla yaptım burada. Ve burada da 1 su bardağı daha hamuruma unumu ilave ettim. Yani toplamda 5 su bardağı un ilave etmiş oldum. Halk ekmek unu GNK sarı kutudan kullanıyorum. 5 su bardağı gluten unumu ekledim ve bir çırpıcıyla hamurumu gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpıcıyla yoğurdum. Bakın hamurun kıvamı bu olması gerekiyor. Böyle kekinden daha kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamurum artık hazır. Üzerine düzeltiyorum ve bunu mayalandırmaya bırakacağım. 1 saat kadar mayalanacak hamurum. Hamurum artık mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şimdi bu hamurun asıl işlemi şimdi geçeceğiz. Yanına da bir kapta su almanız gerekiyor. Çünkü hamur gördüğünüz gibi hala cıvık bir hamur. Elimizi ıslayıp böyle hamurun önce havasını almamız gerekiyor. Mayalandı ya. Havasını alacağız. Gördüğünüz gibi bayağı da hala da cıvık, ele yapışkan bir hamur. Böyle olması gerekiyor. Böyle olmazsa o hamurdaki o ekmekteki yumuşaklığı elde edemeyiz. Burada sabırlı olmamız gerekiyor. Elinizi hiç bırakmayacaktır hamur. Çünkü mayalandı da iyice böyle kendini saldı. O yüzden bir su yanınızda bulundurun. Şimdi bu hamurumu havasını aldıktan sonra üzerine böyle, ya burada eklediğim aslında göz kararı neredeyse yarım su bardağı kadar gluten un kullandım. Şimdi hamurumu zemine alacağım. Alt tabanına yine gördüğünüz gibi unumu ilave ettim masama. Üstüne de hamurumu ilave ediyorum. Şimdi bunu böyle biraz el yardımıyla, avuç içlerimle birazcık hamuru böyle toparlamaya çalışacağım. Gördüğüm çok yumuşak bir hamur. Hamurunuzu böyle biraz toparlayalım ki, çünkü istediğimiz şekilleri vermemiz için hamurun biraz toparlanması lazım. Burada ben hem hamburger ekmeği yaptım, hem baget ekmekler yaptım, sandviç ekmeği yaptım. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şekil vermek bundan sonraki aşamada göreceksiniz. Çok kolay. Kendiniz istediğiniz şekli vereceksiniz. Hamurum artık oldu. Bakın böyle toparlandı. Ele gelen bir hamur oldu. Şimdi ellerimizi ıslıyoruz o yanımızdaki suyla. Elimizi
çabuk kullanmamız gerekiyor. Yani hızlı olmamız gerekiyor. Hızlı hızlı hemen elimizi ıslayıp oradan hamurumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi hamur çok yapışkan bir hamur. Yumuşak bir ekmek istiyorsak yapışkan ve böyle biraz elimize bırakmayan bir hamur olması lazım. Gördüğünüz gibi suyla çok kolay şekil verebiliyoruz. Elimizi ıslayıp istediğiniz şekli verebilirsiniz. Burada sabırlı olmanız gerekiyor. Zehra Hanım, ben bu hamuru yapamıyorum. Elimi yapışıyor. Elimi hiç bırakmıyor. Şekil veremiyorum. Gördüğünüz gibi ben de kolay yapmıyorum. Bende de aynı. Bende bir sihirli bir şey yok. Sihirli bir değnek yok. Ben de sizler gibi aynı. Bakın ellerim nasıl hep hamur. Hızlı hızlı el çabukluğuyla artık alışmış olmamın da tabi burada faydası var. Hızlı hızlı ekmeğimin şeklini veriyorum. Ve yağlı kağıt serdim tepsime. Teker teker bunları koyuyorum. Burada videomu kesmedim. Hepiniz de görün. Kolay olmadığını, nasıl yaptığımı atlamadan, kesmeden uzun uzun göstermeye çalıştım sizlere. Ekmeklerim hazır. Şimdi bunları 180 derece fırında 30 dakika pişireceğim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalıma abone olduktan sonra yanında bir zil işareti var. Onu da tıklarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Kaçırmamış olursunuz. Gördüğünüz gibi ekmeklerim harika oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir ekmek oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.